Herkese merhaba. Webinarımıza hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz protetik diş tedavisi alanındaki uzmanlığı, akademik çalışmaları ve mesleki birikimiyle tanıdığımız Profesör Doktor Emir Yüzbaşıoğlu. 1978'de Lüleburgaz Kırklareli'nde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kütahya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tamamladıktan sonra 1996'da Antalya Anadolu Lisesi'nden, 2003 yılında 19 Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun oldu. 2006 yılında 19 Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Protetik Diş Tedavisi Programı'ndan bilim doktoru unvanı alarak doktora eğitimini tamamladı. 2010 yılında yardımcı doçent, 2010 yılında doçent, 2022 yılında profesör kadrosuna atandı. 2012'den itibaren 6 dönem İstanbul Diş Hekimleri Odası Eğitim Komisyonu'nda görev yaptı. 19. dönem TDB Merkez Denetleme Kurulu üyesi olarak görev yaptı. Ayrıca Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Eğitim Komisyonu Başkanı ve Diş Hekimliği Eğitim Programlarını Değerlendirme Derneği Eğitim Komisyonu üyesi olarak görev yapmaktadır. Bugün bizlerle Kraniokeç Klinik'i düzenli olarak kullanan bir hekim olarak yapay zekanın klinik süreçlerdeki etkisini kendi deneyim ve gözlemleri üzerinden paylaşacak. Klinik iş akışında yapay zekanın nasıl bir fark yarattığını ve sahadaki yansımalarını kendisinden dinleyeceğiz. Kraniokeç ekibi olarak değerli katkıları ve zaman ayırdığı için Emir Hocama içtenlikle teşekkür ederiz. Sözü daha fazla uzatmadan Emir Hocama bırakıyorum. Buyurun hocam. Teşekkür ederim. Ben de yaklaşık 2 yıldan fazla süreden beri Kraniokeç'i kullanıyordum. Aslında Kraniokeç'le tanışmam eskiden görev yaptığım üniversitedeki öğrencilerim için eğitim modülünü almak üzerine başlamıştı. Daha sonra zaten kendi kliniğime almaya karar verdim ve başladım. Söyledikleri gibi Türkiye'de de sık kullanan birileri olduğumu tahmin etmiyordum aslına bakarsanız. Ben aslına bakarsanız biraz daha dijitali çok seven birisi olduğum için muayenehane pratiğinde ne gibi yenilikler yapabilecek isek bunların bir artısı olabilip olamayacağını düşünmüştüm. Onun üzerine Kraniokeç kullanmaya başladım. Okey. Şimdi Fadime hocamın söylediği gibi biz de lisans düzeyinden böyle emekliliğe doğru gidiyoruz. Şu anda üniversitede çalışmıyorum ama hayalim şu slaytın en sağındaki emekli profesör olup hayatımızı golf oynayarak devam ettirmek gibi bir hedefimiz var. Bakalım inşallah emekli olabilir miyiz diye düşünüyoruz. Buraları geçiyorum, zaten hocam bahsetti. O yüzden çok tanıtımını yapmayacağım. Öncelikle sunumda geçen herhangi bir firma ya da bir ürünle ilgili herhangi bir ticari çıkar ilişkim olmadığını da baştan bildirmek istiyorum. Şimdi aslına bakarsanız yapay zekalı bir klinik tanı programı kullanıyoruz. Ama aslında bunun arkasına gitmeden evvel bizim hayatımızı değiştiren bazı devrimler var. Bunlar da sanayi devrimleridir aslına bakarsınız. Bu sanayi devrimleri 1784'te birinci sanayi devrimi, yani mekanizmaların başlaması, buhar gücünün başlamasıyla beraber bir endüstriyel akım oldu. Yani trenlerin başlamasıyla beraber. Ardından 1870'lerde kütlesel üretim ve elektrik enerjisi bulunması bunun ikinci aşamasını oluşturmaya başladı. 1969'lara geldiğimizde otomasyon ve bilgisayarların girmesi ve elektronik sistemler bizi üçüncü sanayi devrimini oluşturdu. Ardından günümüzde bizim Endüstri 4 dediğimiz bir kavram var. Artık biz kullandığımız çoğu şey Endüstri 4 olarak tanımladığımız bir yapının içerisine giriyor. Bunlar siber fiziksel sistemler ya da nesnelerin interneti gibi yapılar olarak karşımıza çıkıyor. Ve gelecekte de aslına bakarsanız yaklaşmak üzere olsa insan-robot etkileşimleri, insanların akıllı toplumlarla beraber ortaya konmasıyla Endüstri 5.0 yaklaşacak. Ne zaman olduğunu çok bilmemekle beraber o tarafa doğru da gittiğimize inanıyorum. Şimdi Endüstri 4.0 dediğimiz zaman neler vardır? Otonom robotlar, simülasyonlar, bilgiler yatay ve dikey entegrasyonları, nesnelerin interneti, siber güvenlik, bulut bilişimi, eklemeli imalat, arttırılmış gerçeklik ve büyük veri bizim Endüstri 4.0'da hayatımıza gelen verilerdir. Bunların aslına bakarsanız bunların çoğu bizim dijital diş hekimliği ile hayatımıza girmişti. Bunlarla ilgili küçük örnekler verdikten sonra bizim kullandığımız Kraniokeç modülü, Kraniokeç'in nerede olduğu aslına bakarsanız buradan çıkıyor. Şimdi aslına bakarsanız simülasyon açısından baktığımızda
ne gerçekleşiyor? Simülasyon dediğimiz zaman biz diş hekimliğinde yaptığımız tedavi işlemlerini bir simülasyonlar vasıtasıyla kullanmaktayız. Aynı zamanda eğitim modüllerimizde kullanmaktayız. Bulut bilişim sistemlerini nasıl kullanıyoruz? Bulut bilişim sistemlerini kullandığımız çoğu veri tabanlarını bulut sisteminde internet üzerinde tanımlıyoruz. Eklemeli laminat printerlar zaten bizim hayatımıza girmişti ve bunlardan sonra da daha da fazla yer almaya başladı. Arttırılmış gerçeklik ise genellikle eğitim sektöründe oldu. Ancak tıp mesleğinde ameliyatlar esnasında arttırılmış gerçeklikle tomografi datalarının ameliyat esnasında eş zamanlı görerek hekimlere oldukça kolaylık sağladığını gördük. Büyük veri ise aslına bakarsanız bizim şu anda konuştuğumuz veri de büyük data, büyük veriyle büyük verinin işlenmesi ve makine öğrenmesiyle beraber aslında yapay zeka devreye girdi ve yapay zekayı da ilk olarak kliniğimizde, diş hekimliği kliniğimizde röntgenler üzerinde görmeye başladık. Endüstri 4.0 ile beraber üretimde bir paradigma değişimi oldu. Artık bu paradigma değişimi artık her yerden erişimin sağlandığı ve farklı farklı taleplerin oluştuğu bir yapı olarak karşımıza geliyor. Burada da bizim aslına bakarsanız operasyonel bir iyileştirme ve hasta taleplerine anında cevap verdiğimiz, hızlandırdığımız bir yapı oluşmaya başladı. Çünkü bir teknoloji gücü ortaya devreye girdi. Bu teknoloji gücü bize farklı farklı ihtiyaçlar oluşturmaya başladı. Artık yaptığımız şey bir değer tanımlanmasına girmeye başladı. Yani artık verdiğimiz hizmetinden ziyade bir değer tatmini, değerin farkındalığı şekline gelmeye başladı. Dolayısıyla artık teknoloji ve nitelikli iş gücüyle beraber burada saf bir üretimden artık hastalara hissettirdiğimiz, verdiğimiz sağlık hizmetindeki aldıkları değerin nasıl olduğunu tanışmaya başlamıştık. Peki bu nasıl olması gerekiyor? Bizim şöyle şeyler tanımlamamız. Gelecekteki hastalarımız kimler? Birincisi, gelecekteki hastalarımız bizim gibi eski kuşaklar, X kuşakları değil de Y'ler, Z'ler, alfalar hatta betalar gelmeye başladı. Bu betalar bile geldiği zaman o zaman onların doğduğu ortamlarda onlarla beraber rekabet olacak kişiler gelmesi gerekiyor ve biz burada kimlerle çalışıyoruz ve burada gelecekteki iş modeli nasıl değişecek sorularını sormamız gerekiyor. Burada bizim buna geçmeden evvel bununla ilgili dijital altyapımız var mı? Yani bir klasik hekimlik mi yapıyoruz? Ya da dijital çağın içerisinde doğmuş, her türlü bilgiye ulaşmaya çalışmış bir jenerasyona nasıl ulaşabileceğimiz var? Burada nasıl bir hareket ederek kliniğimize bunları aktarmamız gerekiyor, bunları düşünmemiz gerekiyor. Artık bunlarla ilgili de kaynağı planlamamız gerekiyor. Kaynak planlanırken de nelerimiz eksik? Hangi yazılımlarımız eksik, hangi cihazlarımız eksik bunları tanımlamamız ve bunları tanımladıktan sonra da bir iş planıyla bunları nasıl yapacağımızı ortaya koymamız gerekiyor. Ardından da aslına bakarsanız akıllı bir klinik ortamı oluşturmaya çalışmamız gerekiyor. Burada hem klinik tanılarda destek olacak yapay zeka sistemleri, aynı zamanda ileride karşımıza çıkacak yapay zekalı asistanlar, yapay zekalı dental asistanlar ya da randevu sistemleri ve chatbotlar gibi oluşacak akıllı bir klinik sistemine dönmemiz gerekiyor. Şimdi demiştim daha demin, üründen hizmete dönüşen bir anlayış var. Artık biz bir diş tedavisi yapıyoruz ancak burada bir hizmet satıyoruz. Bu hizmet sattığımızda da bu hizmetimizi karşımızdaki insanların nasıl algılamamız gerekiyor. Şimdi dijitalizasyon başladıysa o zaman dijitaldeki iş akışımızın da değişmeye başladığını biliyoruz. Analog sistemlerde önceden benim öğrenciliğimde hem panoramik röntgenleri hem periapikal röntgenleri normal bir şekilde çekerdik ve banyoda yıkardık. Şimdi bazı hekim arkadaşlarımıza sorduğumuzda banyolu filmleri görmediklerini bile söylüyorlar. Dolayısıyla biz analogdan geldik, bunun yarı dijitaline geçtik. Yani gene filmleri çektik, bazen scannerlarda tarayıp aktardık ama şimdi tamamen full dijital olarak değerlendiriyoruz. Peki biz klinikte full dijital iş akışı olarak tanımladığımız şey nedir? Teşhisten planlamaya ve tedavi aşamasına kadar dijital kaynaklar kullandığımız iş akışı full dijital iş akışı. Tedavi aşamaları zaten çok konuşuyoruz ama teşhis ve planlama aşamasında resim slaytlarda gördüğünüz üzere bir hastaya bir eğitim fotoğrafı, hastayı bir görselleştirme ya da bir tomografiyle bile sanal tomografiyle bir simülasyon bizim zaten planlamada kullandığımız yapıların içerisine geliyor. Şimdi aslına bakarsanız ben burada sizde
Klinik işte kliniğimde nasıl bir farkındalık yarattığımı, dijital dönüşüm esnasında hastalarımıza bir hizmet sunduğumuzu, bu hizmetten bir değeri nasıl aldıklarını algılatmaya çalışıyoruz. Yıllar boyunca dental fotoğrafçılıkları üzerine eğitimler vermiştim. Orada da verdiğimiz ana kavram şuydu: bir fotoğraf 1000 sözcükten daha fazla şey ifade eder. Dolayısıyla muayenehanemde ve kliniklerimizde, gittiğim bütün üniversitedeki kliniklerde öğrencilerimize ve öğretim üyelerimize hastalarıyla hasta muayeneleri esnasında fotoğrafın ve dokümanların, büyük imajların hasta aklında daha fazla kalabilmesi için buna uygun klinik ortamları sağlamaya çalıştık. Burada benim muayenehanemde ünitimin karşısında gördüğünüz çok büyük bir ekran var. Bu ekranda normalde herkes ne paylaşırlar? Öncesi sonrası fotoğrafları paylaşırlar. Aslına bakarsanız öncesi sonrası fotoğraflar Instagram Üniversitesi ya da sosyal medyanın bizi yönlendirdiği şekilde aslında başka amaçlarla kullanıyor. Ama biz bunu kliniğimizde bu fotoğrafları ne amaçlarla kullanabiliriz? Nerede kullanabiliriz? Biz hastalarımıza bir şeyi anlattığımızda sadece onların anlayacakları bizim söylediğimiz cümleler, kelimelerle sınırlıdır. Ancak hastalarımıza bir röntgen gösterdiğimizde hastalarımızın algılayabileceği yapı biraz daha farklı. Çünkü onlar ne bir diş hekimliği fakültesi okudular, ne bir radyografini okumayı biliyorlar. Radyolüsensi, radyopasi terimlerini hiçbiriyle göremezler. Dolayısıyla bizim bu kişilere tedavi planlamalarımızı ya da teşhislerimizi anlatırken daha farklı davranmamız gerekiyor. Ne gibi davranmamız gerekiyor? Onların algılayabilecekleri farklı bir deneyim tanımlatmamız gerekiyor. Farklı bir deneyimin farkındalığına vardırmamız gerekiyor. Çünkü her gittikleri klinikte röntgeni açıyorlar. Hekimler orada, burada çürük var, burada lezyonunuz var diyor. Burada periapikal lezyonunuz var, burada periimplantitis olmuşsunuz. Burada sizin bir granülasyon dokunuz var, bir apseniz var. Bu kelimelerin hiçbiri hastalar için hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü hastalar diş hekimliği fakültesi okumalı. Hastalar belki ilkokul mezunu, belki üniversite mezunu, belki lise mezunu. Onların gördükleri bir şey değil. O zaman kullandığımız aygıtları birazcık değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü röntgenler beyaz ve grilerden oluşur ve bunu hastalar ayırt edemez. Ayırt etmeyecekleri şeyler ise aslına bakarsanız görselleştirmeye yapılmış bir yapay zeka programında aldığımız verileri hastalarımıza sunabilmemiz gerekiyor. Burada ben kliniğime geldiğimde hastalarımızın onam formları, anamnez formları doldurulduktan sonra hemen panoramik röntgenimizi alıyoruz. Tabii ki İbrahim Şevki Hocam burada söyleyecek. Biz de klasik olarak tedavi oral diyagnozumuzda önce ağızçı muayene edilir. Ardından bir gerekli görülürse bir panoramik röntgen, ardından lokal olarak da potansiyel olan hastalıklı bölgeye uygun periapikaller çekilir şeklinde klasik kitap bilgimiz çalışıyor. Ancak muayenehane pratiğine döndüğümüzde bu iş biraz değişiyor. Çünkü genellikle önce panoramik röntgen üzerinde bir genel değerlendirme, ondan sonra spesifik hastalıklı bölgeye yönelik çalışmalar devam ediyor. İşte bu aşamada hastanın bir normal bir röntgen görmesinden ziyade hastanın panoramiği çekildikten sonra hastanın röntgeni karşısındaki koltuğa aktarılır. Bu koltuğa aktarıldığında hastaya şikayetleri sorulur. Sorulduktan sonra yaptığımız farklı bir işlem var. Bu kez hastaya ağız içerisinde bulduğumuz bulguları anlatırken bu panoramik röntgenle ve ağız içi bulguları korele etmemiz gerekiyor. Peki bu korelasyonu nasıl sağlarız? Aslına bakarsınız bunu da sağlarken gene imajın, fotoğrafın, görüntünün gücünü kullanılması gerekiyor. Bu aşamada kullandığım şeyler benim ağız içi fotoğraflar. Ağız içi fotoğraflar niye gelelim? Bu hastamız kliniğimizde rutin bir kontrole gelen bir hasta. Dişlerine çok iyi baktığını söylüyor. Sadece çok küçük bazı bölgelerde kanamaların olduğu, dişlerinin mükemmel olduğunu söylüyor. Ben genellikle bütün hastalarımda farkında olmadıkları sorunları, onları bilgilendirip onlara gösterebilmek için görseli kullanırım. Bu görsel nedir? Her türlü şekilde hastanın oblik ve frontal bölgelerden çektiğim fotoğrafları. Ama bu fotoğraflarla beraber hastanın plağınız var. Bu fotoğraflarda hastada fırçalamanızda eksiklikler var dediğim zaman algılamıyor. Ama ben bunu bir görselleştirme aşamasına getirdiğimde hasta plağıyla fırçalamadığı yerleri algılayabiliyor. Dolayısıyla biz burada muayene esnasında
panoramik röntgenler ya da periapikal röntgenlerle ağız içi fotoğrafları korele etmemiz gerekiyor. Buraya baktığımızda hastamızda premolar bölgesinde hafif bir aşınmış bir kron dolgusunu görüyoruz. Kron dolgusunu görüyoruz. Özür dilerim, kronunda bir ufak bir aşınma var. Hasta bundan şikayetçi değildi. Ancak benim burada fark ettiğim premolar bölgesinde bir alttan yansıyan bir yapı vardı. Bir çürük görüntüsünü anımsatan bir yapı vardı. Ancak hastamıza bu fotoğrafları gösterdiğinde hocam burada herhangi bir şey yok diyordu. Ancak biz bunları, buradaki görüntüleri genellikle panoramik görüntülerde ya da periapikal röntgenlerdeki çürüğün teşhis edildiğinde hem yapay zekayla teşhis edildiğinde hem de radyolüsent alanın olduğunu beraber çakıştırmaya çalışıyorum. Hastamızı diyorum, bakınız bu gördüğünüz yerde herhangi bir kavitasyon ya da bir çukurlaşma yok ama röntgeninizde burada bir yapı var ya da burada bir başlangıç düzeyinde çürük görüyorum. Hasta burada pek buna inanmamak üzerine gidebiliyor ama hocam orada ben hiçbir siyahlık, hiçbir şey görmüyorum. O aşamada hastaya gösterdiğimiz şey periapikal panoramik röntgenlerde işte anatomik kısmını kapatıp yani kraniokeçinin klinik modülünde anatomik kısmını kapatıp sadece hastalıklarla olan ilgili kısımları açtığım zaman kişilerde algılamalarını sağlıyorum. Özellikle oklüzal yüzeylerden bir kavitasyonu oluşmamış olan yerlerdeki bir periapikal bir aproksimal çürükleri bu şekilde hastaları göstermeye çalışıyorum. Çünkü onlar siyah ve beyazın gri tonlarını algılamazlarken renkli bir şekilde gördükleri imajları daha rahat algılamaya başlıyor. Bunun üzerine daha sonra hastanın algısını kolaylaştırabilmek için daha önceden yapmış olduğum restoratif tedavi protokollerini gösteriyorum. Örneğin slaytın başına baktığınız zaman çok hafif bir şekilde bazı deneyimli hekimler görebilir, belki deneyimsiz hekimler göremeyebilir. Fotoğraf çekim açısına bağlı olarak bir kavitasyon, bir çürüğün olmadığını görüyoruz. Ancak ben her aşamada bir fotoğraf çekerek orada kaviteyi açtığımda bir küçük çürüğün buluştuğunu, koruyucu hekimlik prensipleri gereğince minimal bir kavite açarak oradaki dolguyu restore edebilmek için hastama her aşamayı tek tek fotoğraflarını gösterebiliyorum. Dolayısıyla klinik fotoğraflarla ve benim kraniokeçteki tedavi raporlamalarımı ikisini beraber kullandığımda hastalarımın hem tedavi kabul oranlarını yükseltiyorum hem de bana karşı güvenlerini oldukça arttırıyorum. Ve bu şekilde muayene ettiğim hastalarımda bana söyledikleri izlenim şuydu. Hocam hiçbir kimse bize bu kadar detaylı bir muayene yapmıyor, detaylı anlatmıyor. Benim orada sizin çürük olduğunu inanıyorum deyip tedaviyi kabul ediyorlar. Çünkü bizim hekim hastalarımız daha çürükler kavitasyon olmadan kliniğimize uğramıyorlar. Bizim de yapmamız gereken koruyucu olarak kavitasyonlar oluşsa bile büyük bir kaviteler oluşmadan evvel minimal bir dolgularla, minimal bir restorasyonlarla bunları yapabilmemiz gerekiyor. Aynı zamanda neler kullanabiliriz klinik modülünde? Eğer implant planlaması gerçekleştiriyorsak hastalarımıza bir sinüs lifting planlaması ya da implant planlamasında genellikle algılamadıkları noktalardan bir tanesi sinüsün içerisinde bir kemik graftinin nasıl koyulacağı, bunların nasıl arttırılabileceği hakkında çok fazla fikir sahibi olmuyorlar. İşte burada görselleştirme ve segmentasyon şeylerini kullanarak işimizi kolaylaştırabiliyoruz. Aynı zamanda hem ölçüm yapılabiliyor hem de buradan aldığımız verileri dışarıya STL export yaparak guide programları yaparken de kullanabiliyoruz. Ben kliniğimde tomografiyi ne aşamalarda kullanıyorum? Apne tedavisi yaptığım zaman kullanıyorum genellikle. Apne tedavisi kullandığımız zaman da hastalarımızın tedavi öncesi ve sonrası mandibular advancement apareyleriyle beraber tomografiler çektiğimizde hava yolunun genişliğini ölçebilme, hacmini ölçebilme imkanını da sağlayabiliyoruz. Daha önceden bunları tomografi programlarına alıp bu DICOM datalarını başka bir üçüncü bir parti programa aktarıp segmentasyon yapıp uğraşmak gerekiyordu. Ancak bu aşamada bir web tabanlı bir program kullandığınız zaman sizin için yapay zeka bunu zaten arkadan yaptığı için sizin teknik becerilerinizin olmadan da bu işi hızlandırabilme imkanınız oluyor. Aslına bakarsanız bugün biraz interaktif olmasını tercih ediyorum konuşmanın. Ben Kraniokeç ile ilgili kullandığımda genellikle hasta muayenemin ve tedavi süreçlerimin kalite kontrolünde
genellikle daha çok kullanmaya çalışıyorum. Aslına bakarsanız burada bize ne gibi avantajlar sağlıyor? Birincisi, radyografilerimiz bir bulut depolamada. Her ne kadar muayenehanemizdeki bilgisayarımızda kullansak, belki farklı bir bulut sistemi kullansak da bir arşivleme bir yerinde kalıyor. Tanı, hızlı bir tanı sistemi oluşturuyorsunuz. Bu da bir zamandan bir kazanma oluyor. Çünkü hastanın röntgene çekilip koltuğa oturuluncaya kadar ben sisteme attığımda zaten bana nerede çürük olduğunu gösteriyor. Benim sadece tek yaptığım şey ağız içi fotoğrafı almak, ikisini kolore etmek, yakalayamadığı durumlarda ekstradan ilavelerimizi yapmak ya da yanlış anlaşmaları olduğunda onlara geri feedbackleri vermek gibi imkanlar sağlıyor. Aynı zamanda bu hastalarımızda hem periodontal kemik kaybı ölçümleri hem de yanlarında bizim teşhislerin yanlarında yüzde olasılıklarını gördüğünde hastalarımıza buradaki hastalığınızın şu oranda bu rahatsızlığa sahipsiniz gibi bir bilimsel veriyi elde ettiğiniz kendi bilimsel verinizle harmanlayarak vermeniz sizin için oldukça yararlı bir yapı haline gelmeye başlıyor. Aslına bakarsanız çok çok yoğun bir detaylandırmak isterdim konuyla ilgili ama ben bugün sizlerle biraz daha interaktif konuşmak ve deneyimlerimi paylaşmak istiyorum. O yüzden sunumumu bitiriyorum. Bitirdikten sonra katılımcıların bana sormak istedikleri soruyu, İbrahim Hocama sormak istedikleri sorular varsa onları dinlemek isterim. Ben buradan Türkiye'nin en çalışkan akademisyenlerinden biri olan İbrahim Hocama çok teşekkür ederim. Bu yazılımı bizlere kazandırdığı için ve aslına bakarsanız hastalarıma ben radyografileri yapıp radyografi sistemi yükleyip anlattığım zaman şunu söylüyorum. Bu bir Türk yapay zeka programı. Eskişehir'de bir hocamız yaptı. Ve bunu kullanıyoruz dediğim zaman hastalar da zaten çok büyük bir gururla çok mutlu oluyorlar. O yüzden de benim diğer meslektaşlarımıza her zaman dediğim gibi İbrahim hocamız gibi çok çalışkan olmamız gerekiyor. Tek ihtiyacımız var. Sayın Atamızın söylediği gibi, Ulu Önder Atatürk'ün söylediği hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Yalnızca çok bir şeye ihtiyacımız var. O da çalışkan olmak. İbrahim hocam gibi çalışkan akademisyenler, çalışkan hekimler olarak da yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu arada Ayşe Hoca söz almak istedi. Hocam mikrofonunuzu açıp konuşabilirsiniz. Hocalarım iyi akşamlar. İyi Herkese iyi akşamlar. Buradan Hocam ben alabiliriz. İnteraktif takılabiliriz. duyuluyor mu? Duyuluyor hocam. Duyuluyor. Buyurun hocam. Hocam ben şimdi üniversite hastanesinde çalışıyorum. İnönü Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim protezde. Hani konu çok ilgimi çekti. Bence çok güzelmiş. Hani bu şekilde kullanıldığını tam ya Kraniokeç'ten haberim var. İbrahim Şevki hocamla da daha önce aslında iletişime geçmiştik. Ama ben bu şekilde hani bir kullanımının olduğunu tam bilmiyordum. Hani bunu öğrendiğim çok iyi oldu. Bir de şimdi bizde hasta sirkülasyonu çok fazla ve hani biz öğrencilerle birlikte çalışıyoruz. Aslında hani bizim gibi böyle sirkülasyon yoğun olduğu yerlerde bu programlar belki bizim işimizi daha da kolaylaştıracak ve hızlandıracak gibi geliyor bana. Yani hem hekimlerin yetişmesi açısından hani öğrenci ve uzmanlık olarak hem de hastalara aktarabilme açısından daha iyi olacak. Çünkü hasta sirkülasyonu çok hızlı olunca, çok fazla olunca hani nasıl diyeyim hastaları bilgilendirmek bazen çok uzun vakit olmayabiliyor yani hastalara. Yani üniversite hastanesinde tabii ki daha rahat ve etik yüklerle çok şükür çalışabiliyoruz ama hani yine de bu programın olması bence gelişim açısından, ilerleme açısından çok anlamlı yani güzel. Hocam benim size şöyle bir naçizane, ben protez uzmanıyım. Fakültede de çalışıyorum, muayenehanede de çalışıyorum ama şimdi şunu söyleyebilirim. Birincisi, anlattığımız şeyleri karşı tarafın algılamadığı bir ortamda çalışıyoruz. Evet. İki farklı bir eğitim var. Bir, görsel bir şeye ihtiyacımız var. Benim en çok yararlandığım şey çürük diagnozu esnasında hastaların göremediği yapıları benim fotoğraflarla kolore etmem. Belki çok yoğun çalıştığınız yerlerde azıcık fotoğraf çekip bunu paylaşıp veremeyebilirsiniz. Çünkü her ünite bir klinik ekran olmayabilir. Bunu nereden verebilirsiniz? Bir tabletten, bir bilgisayardan kullanabilirsiniz. Burada kişisel şeyler devreye giriyor. Yani kendi bilgisayarınızı açarsınız, oraya yüklersiniz sisteme ya da masa üstündeki sisteme yüklersiniz, oradan gösterirsiniz. İkincisi periodontal yıkım. Periodontal hastalık esnasında, periodontal yıkımda evet tamam. Panoramik radyografilerde ya da periodiklerde 2 boyutlu bir periodontal sondlama, bir periodontal cep ölçümü yapmasak bile en azından hastanın
hastalık farkındalığını oluşturabilmemiz için orada ne kadar kemik kaybettiğini yüzde olarak gösterebiliyorsunuz. Çünkü program şunu algılıyor. Normal olan olması gereken kemik seviyesini algılıyor. Marjinal kemik kaybı olduktan sonra ne kadar yüzde kemik kaybettiğini gösteriyor. Bunu sizin hastanın mobilite bilgisiyle, yani dişiniz sallanıyor. İşte Miller 1 değil, Miller 2, Miller 3 değil. Dişiniz sallanıyor ama bakın bu kadar kemik kaybetmişsiniz. Buna uygun planlama yaparken böyle yapmam gerekiyor söylemi daha mantıklı oluyor. İkincisi periapikal lezyonlar. Şimdi ben mükemmel bir radyoloji gözüne sahip miyim? Çok sahip olduğumu inanmıyorum. Ama gözden kaçırabileceğim periapikal lezyonları çok rahat görüyorum. Bu aşamada gördükten sonra endodontistime yönlendirdiğimde hata payımız daha azaldığını görmeye başladım. Yani kaçırabildiğim periodontal lezyonlar azalmaya başladı. Burada dikkat ettiğimiz noktalardan bir tanesi şu. Panoramik radyografilerde çekim oldukça önemli. Çünkü bu sunuma çok hızlı hazırlanamadığım için örneğin dil pozisyonunun doğru konulmadığı, panoramik radyografideki çentiğin doğru ısırılmadığı durumlarda süperimpozisyonlarla beraber bazı durumlarda aproksimal bölgelerde kaçırdığımız yerler oluyor. Bu da artık klinik tecrübe. 25 yıllık hekim olduğunuz için bu kez klinik tecrübenizi ön plana çıkarıp oradan kurtarmaya çalışıyoruz. En büyük handikaplarımızı yaşayabileceğimiz noktalardan bir tanesi de bu olarak karşıma geliyor. Tabii ki dediğim gibi öğrencilerin radyografiyi gördüğünden daha fazla bir hastalığı görüp algılamasını sağlıyor. O eğitim modülünün ayrı bir sorusu. Onu İbrahim Hocam anlatır. Eğitim modülünde daha farklı çalışıyor. Aslına bakarsanız. Ama klinik açıdan sizde hastalara benim en rahat kullanabildiğim yapı bu şekilde karşıma geliyor. Hocam. Teşekkür ederim hocam. Estağfurullah hocam. Emre hocam izninizle ben de katkıda bulunayım. Öncelikli olarak hocam hani bu organizasyona katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Övgü dolu sözleriniz için de onur ettiniz. Çok teşekkür ederim. Sizin ağzınızdan duymak beni mutlu etti. Çok sağ olun. Tabii ki siz dijital diş hekimliğine gönül vermiş bir hocamızsınız ve bu alana gerçekten çok büyük katkılar sunuyorsunuz. Yapay zekanın da bu dijital dönüşüm süreci içerisinde birçok farklı tarafta diş hekimliğini değiştireceğini sizin de sunumunuzda belirttiğiniz gibi görüyoruz zaten. Ama bu sunumunuzda gerçekten çok güzel oldu hocam. Onun için ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Yani özellikle şu an Kraniokeç'in geliştirmiş olduğu o radyolojik görüntüler üzerinde tanı sisteminin bir klinik işleyişi içerisinde nasıl entegre edilebileceğini ve bunun hem tanısal performans hem hastayla iletişim aracı olarak tedavinin kabullenmesi, hastanın olayı anlamasının nasıl güçlendireceğini çok güzel örneklerle ifade ettiniz. Bence bu çok kıymetliydi. Çünkü yapay zekayı biz sadece tanısal anlamda hepimiz hekimiz, yılların tecrübesi olsa bile bazen gözümüzden kaçabilen durumlar hepimizde oluyor. Çünkü netice itibariyle biz dijital bir görüntü üzerinde artık çoğunlukla dijital görüntü üzerinden gidiyor zaten analog sistemler kalmadı dediğiniz gibi sizin de. Dijital görüntü üzerinden biz gri skala üzerinde siyahla beyaz arasındaki piksel düzeyindeki değişikliklerin oluşturduğu bir görüntüyü görüyoruz ve ister istemez bu bazen ortamın ışığından tutun bizim yorgunluğumuza, ekran kalitesine kadar birçok faktörün etkisiyle gözden kaçabiliyor. Bu tarafta zaten bir tanısal başarıyı artırma üzerine katkısı mevcut ama bir de yine sizin de bahsettiğiniz gibi yani hastalarımız hiçbir şeyden anlamadan olayı anlamaya çalışıyor. Bilmediği bir görüntüye bakıyor. Siyah ve beyaz üzerinde bir gri skalada oluşmuş bir gölge görüntüler üzerinden anlam çıkarmaya çalışıyor. İşte burada yapay zeka ile birlikte bu programın yaptığı tespitlerin renkli bir şekilde segmentasyonlarla hastaya gösterilmesi ve bunun üzerinden hastanın bilgilendirilmesi aslında hekimle hasta arasındaki o bağı da güçlendirici önemli bir araç aslında. Bu açıdan da teşekkür ediyorum. Çünkü çok güzel bir şekilde özetlediniz hocam. Hani eğitim modülü tarafına da bir ek yapmak isterim. Dediğiniz gibi yani yine öğrencilerimize biz işte çürük tespiti, periapikal lezyon tespiti, anatomik yapı tespiti bunları derslerde anlatıyoruz, slaytlarda anlatıyoruz ama geçiyoruz. Sonra kliniklere geldiğinde uygulamalarla göstermeye klinikte çalışıyoruz ama hani
ne kadar uygulama yapma fırsatı buluyor öğrencilerimiz? Bu bir soru işareti. İşte bu tarafta da online olarak çalışan bir sistem üzerinden öğrencilerimizin işte bir anatomik yapıyı, bir çürüğü kendinin segmente edip sonra yapay zeka ile bunu doğru yapıp yapmadığını kontrol eden bir eğitim sistemimiz var. Bu da yine açıkçası faydalı öğrencilerimiz için diyebilirim. Yine aslında dijital diş hekimliğinin temel yapı taşlarından biri CBCT görüntüleme ve segmentasyon. Burada da yine Emir Hocam hani hem OSAS hastaları için o faringeal airway şimdi yeni bir güncellemeyle tüm paranazal sinüsleri, nazal airway ve faringeal airway'in hepsini de ölçmüş olacağız hocam. Çalışmalarımızı tamamladık. Çok kısa bir süre sonra yayınlayacağımız güncellemeyle aslında otomatik olarak tespit etmenin yanı sıra artık hacimsel değerini de vermiş olacağız. O da çok güzel olacak. Aslında hocam şöyle, benim sıkıntı yaşadığım nokta OSA hastalarında genişlettiğim hava pasajının sadece 2 boyutta şeyini alabiliyordum aslında bakarsanız. 2 boyutta hem mezodistal olarak hem de anteropostür olarak kesitlerden milimetre olarak ne kadar geliştiğini hastaya da onu söylüyordum. Hastadan aldığım geri bildirim şöyle. Yani ben apareylerimde şu şekilde çalışıyorum aslında bakarsanız. Hastanın horlama düzeylerindeki değerlerde azalma olmadığında bir mandrenli bir aparey kullanıyoruz. Yani çeneyi kademe kademe anteriora götürtüyoruz. Dolayısıyla tedavinin ilerleyen aşamalarında aldığım radyografik görüntülemelerde milimetre artıyor. Hastadaki horlama düzeyinin azaldığını bu milimetrelerle bakıyordum. Şimdi 3 boyutlu hacimli şeyleri genelde fakültede bilimsel çalışmalar esnasında yaptığımızda ayrı bir segmentasyon programı kullanarak ölçüm yapmak beni çok uğraştırıyordu. Bu aşamadan beni çok daha kolaylaştıracak bir aşama geliyor. Çünkü en azından hacimin ne kadar arttığını, çünkü o hacimi tek tek hesaplamak. Çünkü hava yolunun her segmentinde ayrı ayrı kesitleri ölçüyorsunuz. Size 3 aşağı 5 yukarı bir yorum veriyor. Ama burada tamamen bir 3 boyutlu datayı alamıyorsunuz. O yüzden de tedavinin doğruluğunu daha kolay algılanabiliyor. Bir bilimsel çalışma yapmadığınızda klinik pratiğinizde tek tuşla bir şey yapmak daha kolaydır. Çünkü fakültede olsanız bile her şekilde vakit bizim için önemli. Kısa sürede bilgiyi elde etmek. O bilgiyi de hastanıza nasıl bir deneyim yaşattığınızı söyletebilmeniz lazım. Hasta geldi, dur tomografinizi çektik. Ben kesitleri ölçeyim, hesaplamamı yapayım demek yerine öncekiyle sonrasını çakıştırarak ne kadar genişlediğini gösterebilmek çok daha kolay. Çünkü bu bir zamandır. Kimse artık zamanını fazla vermek istemiyor hiçbir yerde. Ne fakülte hastanesinde ne muayenehanelerde. Evet, kesinlikle hocam. Hani o güncellemede gerçekten çok fayda sağlayacağını düşünüyorum. İnşallah vakalarınızı görürüz o uygulamayla da. İnşallah hocam. Başka sorumuz var mı ya da sormak isteyen? Herhalde Gaye hocamın bir yorumu var ama Fadime Hanım. Gaye Hocam bir yorum yazmış. Sayın Profesör Doktor Emir Yüzbaşıoğlu hocamıza bizleri bilgilendirdiği için çok çok teşekkür ederiz ve tabii ki tüm Kraniokeş ekibine. Sevgili Gaye Hocam biz de teşekkür ederiz. Bu Çok arada Gaye hocam. katılımcılar yeni gelmeye başladılar ama biz sunumun sonuna geldik. Şimdi soru cevap oturumundayız. Sorularınız varsa alabiliriz. Yoksa müsaadenizle oturumu kapatabiliriz. Bir şey sormak istiyorum. Ben Hacettepe Üniversitesi'nde öğrenciyim şu an. 3. sınıfa geçtim. Biz hocamızla bir sunum yapmak istiyorduk. Yapay zekada hani yapay zekanın diş hekimliği üzerine etkisi diye. Araştırırken de zaten hani sizinle karşılaştım. Sizin şeyinizle karşılaştım. Bunun acaba ortodonti alanındaki faydası nedir? Biz daha çok o alanda bir araştırma yapmak istiyoruz ama bize yol gösterebilme şansınız var mı acaba? İbrahim hocam. Şöyle sevgili Hamide, şöyle bilgi vereyim. Ortodonti tarafında tabii ki özellikle bizim lateral sefalometrik radyografilerin otomatik sefalometrik analizini yapan yine bir modülümüz var. Bunun yanında yine posterior anterior grafiler ve özellikle ekstoral, frontal ve profil fotoğraflarını değerlendiren modüllerimiz de yine bunun içerisine yakın zamanda eklenmiş olacak. Ama şu an aktif olarak lateral sefalometrik radyografi üzerinden sefalometrik analizleri, yani ortodontide kullanılan
yaygın olarak kullanılan işte McNamara, Jarabak gibi tanı ve tedavi hasta takibinde kullandıkları şeyleri, analizleri yapay zeka ile otomatik olarak gerçekleştirebiliyoruz. Bu tarafta böyle bir fayda sağlamış oluyor. Burada da açıkçası yine yapay zeka saniyeler içerisinde 46 tane anatomik noktayı koyup onlar üzerinden de otomatik ölçümleri çıkarmış oluyor. Bu da yine iş akışında hekimlere, biliyorsunuz o da zaman alıcı bir şey, fayda sağlamış oluyor. Ama bunun dışında yine 3 boyut tarafında biraz önce Emir Hocam'ın gösterdiği faringeal havayolu ölçümleri, özellikle faringeal havayolunun yine ortodonti tarafında da değeri var. Yine yapay zeka ile ilgili olarak yine bizim de ekleyeceğimiz yeni maturasyon, vertebral maturasyon üzerine bir tübertal atılımın başlayıp başlamadığı analizini yine yapay zeka yapabiliyor. Aslında birçok yapay zekanın özellikle ortodont alanda çok önemli uygulamaları var. Tabii ki aligner'ları da bunun içerisine katmak lazım. Artık aligner'larda hani şeffaf plak tedavilerde aslında ağız içi tarayıcılar, tomografinin birleştirilmesi ve daha sonra da bunun üzerinden yapay zekayla hem kök hareketini de önemseyerek yapılan planlamalarla açıkçası yapay zeka bu tarafta da önemli faydalar sağlayacak. Hani normalde araştırmalarını derinleştirebilirsin diye düşünüyorum ama belki Emir Hocam da yine katkıda bulunmak ister burayla ilgili. Ben protez uzmanıyım. Kliniğimde ortodontik tedavi yapılabiliyor mu? Evet, yapılıyor. Bununla ilgili şöyle bir şey yapılıyor aslına bakarsanız. Hocamın söylediği gibi ağız içi tarayıcı programlarında elde ettiğiniz tarama verileriyle siz bunu programa verdiğinizde yapay zeka bir sistematik olarak size bir simülasyon yapıyor. Demiştim ya, Endüstri 4.0'da simülasyonlar vardır. O simülasyonlar neye yarıyor? Normal bir diş diziliminin nasıl olduğunu zaten biliyor. O diş dizilimine göre öncesi ve sonrasının nasıl olması gerektiğini 3 boyutlu model olarak getiriyor. Neyi kullanıyor? Segmentasyonu kullanıyor. O daha demin mavi, kırmızı, yeşil dişleri göstermiştim ya size tomografide. Segmente ediyor, bölüyor. Segmente edip dişleri döndürüyor. Ne kadar zamanda hareket edeceğini, ne kadar zamanda döneceğiyle ilgili sana bir planlama çıkarıyor. Hocanın söylediği gibi analizleri yapıyor. Bolton analizini yapıyor. Nerede çapraşıklık olduğunu. Sen de ortodontideki temel bilgilerin var ise buradan elde ettiğin bilgiyle Bolton çapraşıklığına bakar. Üst çenede mi, alt çenede mi, çekimli mi, çekimsiz tedavi olup olmayacağını kontrol eder. Ona göre de devam ettirebilirsin. Biz burada şunu düşünmemiz gerekiyor. Yapay zeka hiçbir zaman kurtarıcı değil. Hiçbir şekilde kurtarıcı değil. Eğer temel klasik bilgilere sahip değilsek yapay zeka sadece sizde bir şov aracı olarak karşınıza çıkar. Özellikle ortodontide siz bunu aldığınızda aligner tedavisi yapmak istediğiniz zaman neyin nerede yapılmasını yapabilecekseniz bunu teorik bilginizi desteklemeniz gerekiyor. Teorik bilginizin durduğu yerde bir ortodontistle çalışmak gerekiyor. Ve söyleyebileceğim şey şu: yapay zeka zaten ilk önce ortodonti ve radyolojiye girdi. Nereye girdi? Aynı zamanda proteze de girdi şu anda. Yani ne gibi girdi? Bizde artık yapay zekalı kron tasarımlarımız da var. Yani sisteme veriyorsunuz, kron tasarımı. Şurada elimde göstereyim. Şu gördüğünüz kronlar yapay zeka ile yapılmış durumda. Biz marjinleri çiziyoruz, veriyoruz. Hastanın diğer ağzındaki forma uygun bir şekilde size tasarımı yapıyor ve siz ondan sonra hangi üretim tekniğiyle yapmak istiyorsunuz? Printerle yapacaksınız. Printer ya da kazımak istiyorsunuz. Kazımak gibi. Dolayısıyla sevgili Hamideciğim, ortodonti ile ilgili çok fazla kavram var ve ortodontistler bunu çok sık kullanıyorlar. Saatlerce sefalometrik çizim yapmaktan kurtuldular. Bir tıkla geçiyor. Teşhislerini bilgileriyle kontrol ediyorlar. Dediğim gibi benim anlattığım gibi aynı şeyi onlar da kontrol ediyorlar. Klinik bilgiyle, klinik ağız içi veriyle yapay zekadan aldıkları verileri örtüştürüyorlar. Umarım yararlı olmuştur senin için de. Çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Rica ederim Ademciğim. Tekrar herkese teşekkür ediyoruz katılımlarınız için. Eğer başka sorunuz yoksa oturumu sonlandırabiliriz. Emir Hocam, ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür İbrahim ederim. Hocam, siz de hoş geldiniz tekrardan. Teşekkür ederiz Fadime. Çok teşekkür ederiz Emir Hocam. Sağ olun. Çok sağ olun. Herkese de çok teşekkür ederiz katılımları için. Herkese iyi akşamlar diliyorum.